Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen seneki videolardan hatırlayanlar olacaktır. Veigar Rex olay olur ya da Blood and Cheese olur. Yani kritik ve evrene dair arka planı olan, yani bir aftermath olan olaylara dair teorik videolar çekiyordum. Oldukça da ilgi çekmişti aslında. O yüzden bu senede, yani bu sezonda bu videolara devam etmeyi düşünüyorum. Yine kitabı bir tarafa, diziyi de diğer tarafa koyup ikisini harmanlayarak kitaptaki tüm detayları, diziden o farklı kısımlarını anlatmayı düşünüyorum burada. Eksik parçaları tamamlayacağım yani. Bölüm incelemelerinde çok uzamaması için bu kadar detaya giremiyorum. O yüzden burada rahat rahat anlatmayı düşünüyorum. Bugünkü konumuz ise Jace'in yolculuğu. Dizide maksimum 5 dakika süre almıştır. Yani ekran süresi 5 dakikaya geçmemiştir, yani buna eminim. Açıp bakan biri olursa hatta yazsın yorumlara, öğrenelim biz de, ama ben kesinlikle çok daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok hızlı geçtiler buraları. Bu hikayede Manderly muhabbetleri hiç geçmedi. Üç kız kardeş muhabbetleri hiç geçmedi. Jaine'nin sadece ismi geçti. Sarah Snow falan zaten yakından uzaktan alakası yoktu olayla. Jace ve Craig'in o yaptığı paktın muhabbeti bile geçmedi ki çok önemliydi orası. Yani buna ileride değinirler muhtemelen ama yani bence burada da değinmeleri gerekiyordu. Ben aslında böyle bir 15-20 dakikalık bir ekran süresi bekliyordum bu Winterfell ve Jace'in yolculuğundan, vadiyi de buna eklersek. Ama bunlar sanırım hep yani sezonun 10 bölümden 8 bölüme indirilmesinin yan etkilerinden bunlar. O yüzden çok daraltmışlar yani buraları. Ben çok daha fazla görmeyi bekliyordum kesinlikle. Biliyorsunuz ki dizide hem yeşiller hem de siyahlar güçlerini artırmak için çeşitli hanelerin bağlılıklarını, desteklerini almak istiyorlar. Tabii ki bunda da ana olarak 7 krallığın lordu geliyor en ilk gidilecek yer olarak. Büyük güçler tabii ki bunlar. Dolayısıyla Jace bizzat kendi fikriyle bunlara ejderha ile beraber, yani kuzgun göndermek yerine biz gidelim demişti annesine. Annesi de bu teklifi kabul etmişti ve Luke ile beraber ikisi de yolculuğa çıkmıştı aslında. Luke Baratheon'lara gidiyor. Oradaki olay zaten hepinizin malumu ne olduğunu biliyorsunuz. Jace ise ilk olarak vadiden başlıyor aslında. Vadinin başında olan Jaine'rin var. Jaine'rin dizide olacak. Biz fotoğrafını gördük onun. Fakat muhtemelen sezon sonuna doğru, yani 6, 7, 8. bölümlerde ben gözükeceğini düşünüyorum onun. Jaine'rin önemli bir karakter. 3 yaşından beri vadide hüküm sürüyor. Babası ve abisi veya abileri olabilir, taş kargalar tarafından öldürülmüş. Bu taş kargaları biliyorsunuz aslında. Bu Tyrion ve Bran'ın bir bölüm vardı. Vadide yakalanmışlardı. Böyle bir yabani, vahşi bir kabile tarafından yakalanmışlardı. Daha sonrasında Tyrion bunları size zırh vereceğim, silah vereceğim falan diyerek bir şekilde kendi yanına çekerek savaşa dahil etmişti. Aynı kişiler oluyor bunlar. İsimlerini tam hatırlayamadım şu anda. Shagga falan olabilir birinin. O 2 tane liderleri vardı. Ya onların ataları bunlar. Yani Jaine'nin babasını ve abilerini öldüren kişi aslında bu taş kargaların ataları. Neyse, çok önemli değil o kısımlar. Sonuç olarak bunlar Jaine'nin ailesini öldürmüşler. Yani tahta aday olabilecek tüm erkekleri öldürmüşler. Ve Jaine'nin burada başa geçmiş. Doğduğundan beri hüküm sürüyor. Ve yaklaşık olarak bu 30-35 yıllık süreç boyunca 3 kez tahttan indirilmeye çalışılmış. Kendi akrabaları ve diğer kısımlar tarafından ve kadın olduğu için indirilmeye çalışmış. Fakat bir şekilde hepsini def etmeyi başarmış. O yüzden burada Rhaenyra ile bir empati kurmakta zorlanmıyor ve doğrudan aynı frekansta olduklarını hissediyor Rhaenyra ile beraber ve Rhaenyra'ya destek vereceğini zaten çok net bir şekilde açıklıyor. Ve burada en önemli şeylerden birisi de aynı zamanda yani anne tarafından Rhaenyra'nın akrabalıkları var. Yani annesi bir erindir Rhaenyra'nın. Aemmary'nin yeri burada önemli çünkü Aemmary'nin babası Rodrik de aynı zamanda bir Targaryen'le evli. Daele isimli bir Targaryen'le evli ve Daele Jaehaerys'in çocuklarından birisi. Dolayısıyla aslında biz Rhaenyra'nın hem anne tarafından hem de baba tarafından Targaryen olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ki bu aslında Jaine'nin doğrudan Rhaenyra'yı desteklemesi için bir sebep. Fakat burada diyor ki Jaine'nin benim diyor çok önemli bir şartım var diyor. Ben diyor vadiyi diyor her şeye karşı savunabilirim diyor. Sadece ejderhaya karşı savunamam diyor. O yüzden diyor bana diyor bir tane ejderha binici göndereceksiniz diyor. Ve bu şekilde bu şartlar altında Jace ile beraber ikisi anlaşıyorlar. Jace buradan ayrılıp 3 kız kardeşe gidiyor buradan. Burası da vadi ile kuzeyin arasında yer alan o takım adalardan, yani 3-4 tane ada var orada, o adalardan birisi. 3 tane adadan oluşuyor burası. Bu adaların da desteğini alıyor. Oradan da daha da önemli bir yer olan White Harbor'a, yani Beyaz Liman'a gidiyor. Burada Manderly Hanesi var. Bu Manderly Hanesi gerçekten de önemli. Büyük bir şehir burası. Kuzeyin belki de en gelişmiş limanlarından birisi. Hatta en gelişmiş limanı diyebiliriz burası için. Bunlar aslında bu hanenin geçmişi biraz karışık. Yani normalde menzilden kovulmuşlar bunlar. Fakat Stark'lar bunlara kapılarını açmış. O arada bir
güven bağı oluşmuş. Harika bir uyum gelmiş burada. Game of Thrones'ta da hemen hemen her sezon ismi geçmiştir buranın. Yani oradan da hatırlarsınız. Sonuç olarak Jace burada Joff, yani bir küçük kardeş Joff ve Manderly'nin kızının evlenmesi konusunda, yani arada bir evlilik bağı kurulması karşılığında anlaşıyorlar. Yani bu hanenin desteğini alıyor. Önemli bir hanenin desteğini alıyor. Bir tane prens ve yani evlilik karşılığında anlaşılabilecek kadar güçlü, önemli bir yerin hanesini, aslında yani önemli bir haneyi kendi tarafına katıyor burada Jace. Fakat dizide bundan bahsetmediler. Yani bence çok büyük bir eksiklik. Bu kısımları şu yüzden anlatıyorum aslında. Biz Stark'ların Winterfell'den yola çıkacağını biliyoruz. Burada o meşhur yoldan gelirken Moat Cailin üzerinden, yani Greenfork tarafından bu şehirdeki askerleri, oradaki kasabaları toplaya geliyorlar. Burada da baştaki kişi, yani Lord Desmond Manderly 2 tane oğlunu göndermeye karar veriyor. Medric ve Torren bunlar. Özellikle Torren'in dizinin bittiği tarihten, muhtemelen dizi oraya kadar devam etmeyecek ama hani belki gösterebilirler bu karakterleri. Dizinin bittikten sonrası için çok önemli karakterler oluyor. Ama herhalde muhtemelen dizide bunları görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Fakat ben anlatmış olayım, yani teorik bilgidir, hani lazım olur bulunsun. Sonuç olarak White Harbor hakkında hani benim anlatacaklarım bu kadar. Buradan aslında en önemli kısma, yani Stark'lara geçelim. Cregan dizi için acayip önemli bir karakter. Yani çok kritik rolleri olacak onun dizimizin içerisinde. O da aslında çok böyle zor bir süreç yaşamış. 13 yaşındayken babası ölüyor ve taht Cregan'a kalıyor. Ama daha sonrasında yaşı küçük olduğu için amcası geçiyor. Bu amcası bir süre naiplik üzerinden yürütüyor ama daha sonrasında tahtı bırakmak istemiyor. Ve hani aralardaki o gerginlikler başlıyor. Amcası aldığı gücü devretmek istemiyor yani. Aslında taht Cregan'ın hakkı. Fakat oradaki bir çıkar çatışmaları oluyor. Aradan bir süre geçiyor. Cregan 18 yaşına geldiğinde bir tane fırsatını buluyor ve amcasını deviriyor ve tekrar kontrolü ele alıyor ve başa geçiyor burada. Bu arada Sarasunova birazdan deneyeceğim. Ona burada değinmeyeceğim. Cregan ve Jace'in ilk o gördükleri anda, yani aralarındaki o iletişimle beraber çok böyle kanları birbirine ısınıyor ve burada bir tane anlaşma imzalıyorlar. Buz ve Ateşin Paktı dedikleri, o adını verdiğimiz ve gerçekten de tarihte çok önemli yeri olan bu anlaşmayı imzalıyorlar. Bu arada Buz ve Ateş ismini aynı cümleye duymak gerçekten böyle tüylerimizi diken diken ediyor. O vaat edilmiş prensin tek bünyede barındırdığı, aynı zamanda böyle buz dediğimiz zaman aklımıza gelen duvar, ölüler, Starklar, ateş dediğimiz zaman Targaryenlar, ejderhalar falan, gerçekten çok güzel hikayeydi. Keşke sonunda öyle olsaydı. Neyse, o kısımlara girmeyelim, çok dağıtmayayım konuyu. Cregan'ın bir oğlu var. 1 yaşında falan olması lazım. Yeni doğmuş. Adı da Rickon. Yani babasının ismini vermiş aslında. Babasını biz İlk sezonda görmüştük. Onu da hatırlatmış olayım Rhaenyra'ya yemin edenler arasında. Jace'in de hani tahta geçeceği düşünüldüğü için Jace'in ilk doğacak kızıyla bu Rickon'un, yani Cregan'ın oğlunun evlendirilmesi planlanıyor. Bu şekilde anlaşmanın şartlarından birisi de bu. Beraber o karşılıklı ittifak yemin ederek iki tarafta, yani Starklar ve Targaryenlar burada anlaşıyorlar. Buradan gelelim belki de en merak edilen konularımızdan birine. Sarasunov kimdir? Sarasunov soyadında anlaşılacağı üzere bir Stark piçi. Babası Rickon. Biraz önce bahsetmiştim ondan da, ilk bölümde gördüğümüz Rickon. Şimdi bu dedikodulara göre Sara ve Jace birbirinden ilk gördükleri andan itibaren çok etkileniyorlar ve bir noktada işi pişiriyorlar. Daha sonrasında Cregan bunları yakalıyor veya öğreniyor yani bir şekilde ve Cregan kafayı yiyor. Durumu Cregan'a açıklayamıyorlar. Ise o anda hani açıklamak için biz evlendik diyor Cregan'a. Ondan sonra da Cregan biraz yumuşuyor. Yani anlatılan dedikodular aslında bu şekilde. Tarihsel bir kitap olduğu için bu. Yani anlatanın dayandığı kaynaklardan birkaç tanesi böyle söylüyor. Söyleyenler var ama aslında biz bunlar dedikodu. Yani Sarasunov var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Yani sadece söylentiden ibaret. Ama genelde böyle bu tarz dedikodular çok boş olmaz. Yani sadece muhtemelen o evlilik kısmının fazla abartı gibi duruyor. Yani o kısım mümkün değil. Çünkü zaten Jace Beyla ile nişanlı ve kitaplardan, dizide biraz daha farklı işlediler ama kitaplarda 1-2-1-4 yaşında, yani çok küçük yaşlardan itibaren nişanlı. Yani tüm hayatları boyunca nişanlılar aslında bunlar. Jace'in karakteri de benzemiyor. Çünkü burada aslında dizimizde çok seviyor gibi duruyor ama Jace'in karakterinin pek böyle bir şeyi yok gibi. Yani bir de böyle annesi
birisinin sözünden çıkacak da bir tip değil aslında. O sadakat ve söz dinleme konularında yani en tepeye yazılacak isimlerden gerçekten. Ya o yüzden Sarah Snow'la biraz takılmış olabilirler. Böyle bir ihtimal kesinlikle var. Ama bence bunun ötesine gittiğini düşünmüyorum ben. Kitaptaki aslında birkaç kaynak, yani daha güvenilir kaynaklarda bu şekilde söylüyordu. Ama kesinlikle altının boş olmadığını söylemek lazım. Vermax'ın Winterfell'e yumurta bıraktığına dair de bir dedikodu vardı kitapta. Ona da değinmiş olayım. Ama pek mümkün değil bence bu. Sanki yani, çünkü ne önü çıktı bunun ne arkası çıktı. Game of Thrones'ta falan da görmedik. Yani bir şey yok gibi bunun. Ama yazar böyle belki bir gün kullanabilirim gibisinden kendisine böyle bir açık kapı bırakmak için bunu oraya eklemiş gibi. Ben öyle düşünüyorum yani. Özetle Jace 2 tane evlilik ve bir ejderha karşılığında 3 tane önemli şehrin, 3 tane büyük lordun, önemli lordun desteğini alıyor. Vadi, Starklar ve Beyaz Liman'daki Mandarililer. Bu gerçekten de çok önemli. Jace'in kendini ispatlaması yönünden de çok önemli. Çünkü ittifaklar konusunda Jace'in şahsi olarak çok önemli yani Jace'in yeteneklerinin bu ittifakların oluşmasında çok büyük bir payı var. Dizide biz bunları göremedik ama aslında bu böyle. Yani Jace'in varislik konusunda o adımını, yani masaya yumruğunu vurmaya başladığı, yani ben geliyorum dediği ilk yer aslında burası. O yüzden buralar bence çok önemli. Buradan kısaca diziden de bahsedeyim. Birkaç tane görsel ayırmıştım. Onlar üzerinden konuşmayı düşünüyorum. Ya Cregan'ın Winter is Coming muhabbeti ve Jace'in bu muhabbetleri anlamsız bulması haricinde aslında çok fazla bir şey olmadı. Yani bu işte geçen süre boyunca çok kısalık, işte 4-5 dakikalık dilim boyunca ya sadece Craig'in burada yaşlı tayfa gönderebileceğini söyledi ve en önemlisi burada, yani bizim dizimiz açısından hemen yola çıkabilirler dedi. Burası çok kritik bence. 2000 tane asker mevzusu geçiyor çünkü burada. Yani buralar kitaptan farklı olacak demektir. Muhtemelen ben onların bu sezon içerisinde bir savaşa katılacaklarını düşünüyorum. Yani artık böyle dizinin içerisine yavaş yavaş dahil olmaya başlarlar gibi geliyor bana bu sezonun ilerisinden, özellikle gelecek sezondan itibaren. Aslında bir Torrhen Stark muhabbeti de dönmüştü. Belki bilmeyenler, merak edenler vardır. Kısaca onlara bahsedeyim. Aegon fetih sırasında her yeri sırayla, işte bazı yerlerde biraz zorlansa da her yeri böyle fethede gidiyordu. Fakat bir noktada Targaryenlar ve Stark ordusu, yani ikisi de o dönem Stark'larda çok önemli bir güç, burada karşı karşıya geliyor bir yerde ve burada Torrhen Stark savaşmak yerine Aegon önünde diz çöküp ona yemin ediyor ve bu savaşın en önemli hikayelerinden birisi oluyor gerçekten. O Targaryen hanesinin hükmünü tescilleyen, aynı zamanda savaşın sonunu getiren en önemli parçalardan birisi bu olay. Çok da meşhur bir çizim var aslında. Onu da ben koyarım ekrana, görürsünüz. Ya gerçekten de önemli bir olay. Onu da kısaca muhabbeti geçmişti. Jace'in yolculuğunu tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu konuda söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Yani tüm parçaları tamamladığımı düşünüyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bölüm videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.